Bu videomuzda kendi döneminde dünya tarihine yön vermiş en güzel ve en güçlü 5 kadından bahsedelim. Kleopatra. O bir kadın. Aynı zamanda Mısır firavunu aslında. Küçük yaşta imparatorluğun tahtına geçmiş, Mısır geleneklerine göre kardeşiyle evlenip tahtı paylaşmış, kardeşiyle bir güç rekabetinde göğüslemiştir. Antik dönemin son Helenistik kraliçesi olan Kleopatra, Roma İmparatoru Sezar'ın sarayına gizlice gelmiş ve Büyük İmparatoru kendisine aşık etmiştir. Sezar'dan aldığı yardımla tahta yeniden hakim olan Kleopatra, diğer kardeşiyle de evlenmiş, zira ilk eşi olan kardeşi Nil Nehri'nde boğulmuştur. Bir erkek çocuğu dünyaya getiren Kleopatra oğluna Sezaryon adını vermiştir. Ancak oğlunun babası Sezar mı yoksa kardeşi mi tam olarak bilinmemektedir. Sezar ölünce Roma'nın yönetimini alan Marcus, Kleopatra'ya aşık olmuş, Marcus'tan ikiz çocuk dünyaya getiren Kleopatra, Roma'nın diğer yarısını yöneten Octavius ile mücadeleyi kaybedince kendini bir kobraya sokturup intihar ettiği rivayet edilmiştir. Zehirlenerek öldüğü belirtilen Kleopatra, öldüğünde 39 yaşındaydı. Tomris Hatun. Pek çok tarihçi tarafından kabul edilen ilk Türk boyu Sakalar arasından tarihi adını yazdırmış kadın şahsiyet. Sakalarla Persler arasındaki büyük savaşta Tomris Hatun'un oğlu Persler tarafından öldürülür. Yemin eder ki oğlunun intikamını alacaktır. Sen oğlumu içip zıvanadan çıktığın şarapla öldürdün ama güneşe yemin ederim ki seni kanla doyuracağım. Tarihçi Herodot'un Yunan toprakları dışındaki en kanlı savaş diye nitelediği savaşta Sakalar Persler karşısındaki savaşı kazanır. Pers kralı Büyük Kiros öldürülür. Tomris Hatun Büyük Kiros'un kafasını kan dolu bir fıçıya koyar ve hayatında kan içmeye doymamıştın, şimdi seni kanla doyuruyorum der. Hürrem Sultan. 16. yüzyıl Osmanlısında dünyaya gücüyle nam salan ve döneminde muhteşem yüzyılı yaşama şansını elde eden Hürrem Sultan'dan bahsetmeliyiz. Kanuni Sultan Süleyman'ın nikahlı eşidir ki o dönemde esir olan ve saraya cariye olan kadınlara nikah kıyılmazdı. Osmanlı saltanatına 5 şehzade doğurup Haseki Sultan olmayı da başarmıştır. Dillere destan bir güzelliği olmasa da Süleyman'a duyduğu aşkıyla, zekasıyla, cephede olan hükümdara yazdığı aşk şiirleriyle koca bir cihan hükümdarını kendine aşık edip bu sayede dünyaca ünlenen Hürrem Sultan. Siyasette ve devlet yönetiminde hem açıktan hem de gizli entrikalarla Osmanlı'da kadınlar saltanatını başlatmış olan kişidir. 600 yıllık Osmanlı saltanatının en güçlü kadın karakteridir. Şehzade Mustafa'nın idamı, Sadrazam İbrahim Paşa'nın idamı, damadı Rüstem Paşa'nın sadrazam olması gibi pek çok olayda Hürrem Sultan'ın etkisi olduğu tarihçiler tarafından kabul görmektedir. 1558'de Kanuni'den önce hayata gözlerini yuman Hürrem Sultan, Süleymaniye Külliyesi'nde caminin avlusuna defnolunmuştur. İngiliz Kraliçesi 1. Elizabeth 1558'den 1603 yılına kadar 45 sene tahta oturan İngiliz kraliçesidir. Döneminde yalnızca İngiltere'nin değil, Fransa ve İrlanda'nın dahi kraliçesi olarak kabul edilmiştir. Bakire Kraliçe lakaplı 1. Elizabeth hiç evlenmemiştir. Bunun yanında İngiliz kraliyet ailesinde asırlardan beri en önemli karakterlerin başında gelen Elizabeth, çok beyaz tenli olması nedeniyle hayalet olduğu öne sürülerek öldürülmek dahi istenmiştir. 1. Elizabeth, Thomas Seymour ile olan ilişki iddiası yüzünden 5 kez Kitab-ı Mukaddes'e el basarak yemin etse de bu iddianın diğer muhatabı Thomas Seymour idamdan kurtulamamıştır. Tahta oturduğu dönemde Protestanlık mezhebini destekleyen Elizabeth, büyük müttefiklere ihtiyaç duysa da istemediği biriyle evlenmeyi reddetmiş, kraliçenin aklında çocukluk aşkı Robert Dudley bulunduğu iddia edilmiştir. 1603'te öldüğünde elinde Robert Dudley'in mektubu olduğu rivayet edilmektedir. Çariçe II. Katarina. Asıl adı Sophie'dir. 1729'da şimdi Polonya'ya ait olan Stettin kentinde doğdu. Babası Prusya'da bir prensti. Aynı zamanda Prusya ordusunda generaldi. 1744'te Dük Peter ile evlenen Sophie, eşinin Rus tahtına veliaht tayin edilmesiyle tarih sahnesinde daha da ön plana çıktı. Peter ile evlenince Ortodoks dinine geçen Sophie ismini de değiştirmiş, Katerina adını almıştır. Kocasıyla sadık bir ilişki yaşamayan Sophie, kocası tarafından defalarca aldatılmıştır. 1762'de eşi 3. Petro olarak Rus tahtına çıktı.
5 ay sonra 3. Petru iç ayaklanmada tahttan indirilince yerine Katarina Rus çariçesi oldu. Döneminde Lehistan ve Osmanlı Devleti'nden topraklar alan Katarina, Kırım, Ukrayna, Belarus, Litvanya ve Letonya topraklarını Rusya'ya kattı. Amacı sıcak denizlere inmek olan 2. Katarina, tahta çıktıktan sonra bu amacını gerçekleştirmek için pek çok erkek arkadaş edindi. Taçlı fahişe olarak adlandırılan Çariçe, 2. Katarina, aydınlanma yazarları Voltaire ve Diderot gibi ünlülerle de içli dışlı olmuştur. Bu bölümde göndereceğimiz yeni videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.